Safra nasıl oluşur? Safra aslında vücudumuzun oluşturduğu atık yüklerden, atık malzemelerden üretilen olmazsa olmaz bir malzemedir. Fazlalığı sonsuz zararlar verirken yokluğu da büyük eksikliklere ve büyük denge kusurlarına yol açar. Safra vücudun çöplerinden üretilen ama vücut için inanılmaz faydalı olan bir malzeme. Peki safra yüksekliğinde neler olur? Safra yüksekliği toplumun sarılık diye bildiği önemli bir belirtinin işaretidir. Şimdi ameliyattan sonra hastalarım çıkar. Safra kesemi aldınız hocam. Yani bundan sonra ben safra üretemeyeceğim. Acaba ne olacak? Benim safra metabolizmam nasıl olacak? Yağ metabolizmam nasıl olacak diye sorarlar. Bu enteresandır. Aslında safra kesesi safranın üretildiği bir alan değildir. Safra kesesi bir depodur, bir kilerdir. Safra karaciğerin sürekli az miktarda 24 saat üretmek suretiyle koledok dediğimiz ana safra yoluyla 12 parmak bağırsağına akmasıyla oluşur. Yani sizin safra kesenizi aldığımızda safra eksikliğiniz, safra kesesinin eksikliği çok fazla belirti vermez. Safra kesesi taşlarının oluşumunun nedenleri nelerdir öyleyse? Depoda neler oluyor? Depoda özellikle kolesterol miktarınız hekimlerimizin özellikle söylediği gibi çok yüksek kolesterollerde safra kesesi içerisindeki çökelmelere neden olarak taşlaşmaların en önemli sebeplerinden bir tanesidir. İkinci sebep ise özellikle safra kesesi problemi olanlarda safra kesesinin iyi çalıştırılmadığı, safra kesesinin tembel olduğu, özel diyetlerin yapıldığı yerlerde safra kesesi boşalmazsa eğer, yeteri kadar boşalamazsa safra kesesinde birikmiş olan safra çökelmek suretiyle safra taşlarının oluşmasına neden olur. Üçüncü neden ise genetik nedenlerdir. Aileden getirdiğiniz bazı parametreler safra kesesi taşlarınızın oluşmasında sebep olabilir. Safra kesesi taşlarının tek bir tedavisi var. O da safra kesesini almak operasyonu, yani kolesistektomi. Safra kesesini almanın en önemli endikasyonu safra kesesinde oluşacak olan taşlardır. Bu taşlar büyük olabilir, bu taşlar küçük ve bol miktarda olabilir. Bu nedenle sessiz, hiçbir belirti vermeyen, yıllarca ses çıkartmayan o taşlar bir gün beslenme biçiminizdeki bozukluklar, uzun süre açlıklar ve birdenbire aşırı yağlı gıdalar yemek suretiyle ani kontraksiyonlar oluşturarak safra kesesinin tıkanmasına, safra kesesinin etrafında iltihapların oluşmasına, kolanjit dediğimiz safra kesesi ve safra yollarının iltihaplarına, pankreatitlere neden olabilir. Bu nedenle buradaki tek çözüm polikliniğe aniden geldiğinizde, ateşinizin olduğunda, sağ üst kadran ağrılarınız olduğunda, kusmaya başladığınızda tek problem, tek çözüm safra kesesi ameliyatıdır. Pek çok ameliyatın onlarca çeşidi vardır ama safra kesesi ameliyatı nasıl yapılırsa yapılsın, yani açık cerrahi ile ya da endoskopik cerrahi ile neyle yapılırsa yapılsın tek bir ameliyattır. Safra kesesi ductus cysticus dediğimiz kanalını kesmek, arteria cystica dediğimiz arteri bağlamak ve safra kesesini karaciğerin arka cidarından sıyırarak almak üzere kurulmuştur. Şimdi böyle bir durumda eğer sessiz duran bir safra keseniz var ise bunu bilerek ya da bilmeyerek, bilerek ama canım küçücük bir taş diyerek ihmal ederseniz ve uzun süre hiçbir şikayetiniz olmazsa bile bir gün aniden böyle büyük bir problemle karşı karşıya kalabilirsiniz. Safranın
Ve sarılığın önemli ikinci sebebi, yani safra akımının engellenmesinin ikinci sebebi, safra kesesi taşlarından sonra koledok taşları ve koledoktaki tıkanıklıklar. Bir de koledokun o disfinkteri dediğimiz 12 parmak bağırsağına açılan bölgesinde oluşan tümörler, pankreas başı tümörleri, safranın geriye doğru göllenerek birikmesine ve sarılık dediğimiz ağır şikayetlerinizin olmasına neden olur. İşte burası da yine cerrahların, yani bizlerin çözmesi gereken operasyonel tedavi yöntemleridir. Peki hocam, safra kesesi taşım var. Mutlaka da ameliyat mı yapmam lazım? Hiçbir tedavi yok mu acaba? Bu taşları eritmek mümkün değil mi? Böbrek taşlarını eritmek ya da kırmak söz konusuyken bunları kırmak ya da eritmek söz konusu olamaz mı diye sorabilirsiniz. Son zamanlarda iddia edilen ama çok uzun süre tedavi edilmesi gereken ve bu tedavilerde taşların ille de kolesterol birikiminden olduğunu bilmeyi gerektiren, problemler ortadan kalkmadan sadece belirtiler için kullanılan ilaçlar vardır ki hem uzun süre kullanım, hem başarısız sonuçlar, hem de tekrar eden, nükseden olaylar nedeniyle operasyon öncül mutlaka yapılması gereken doğru işlemlerdir. Bu ilaçlar genellikle ursodezoksikolik asit dediğimiz preparatlardan oluşur. Bu preparatları uzun süre ve maliyetli bir şekilde kullanmak yerine safra kesesini almak sizin sağlığınıza daha çabuk ve daha kısa sürede ulaşmanız için en doğru işlemlerden bir tanesidir ve genellikle böyle yapılır. Safra kesesi tembel, safra kesesi çamuru var diyerek elektif iş olsun diye yapılan ameliyatlara da ayrıca karşıyım. Tek ve vazgeçilmez örnek safra kesesi taşının var olmasıdır ki basit bir ultrasonografi ile anında bu taşı tespit etmek, hiçbir belirti vermese bile yapılan rutin uygulamalarda bu taşı tespit etmek mümkündür ve mutlak surette ameliyatı gerekir. Bazen de safra kesesi poliplerinden bahsedilir. 100.000'de bir böyle bir polip varsa bunun safra kesesi kanserine neden olacağı düşünülerek operasyonlar söz konusu olabilir. Ama ben bu tip vakalarda uzun süreli takiplerin daha doğru olduğu kanaatindeyim. Bence hayata da böyle bakmak lazım. Hayatınızda her şeyi yavaş yavaş depoya koyarsınız, biriktirirsiniz. Sevgileri, dostlukları, birliktelikleri, iş hayatınızı, bu depoya koyduğunuz her şeyi, biriktirdiğiniz her sevgi, her dostluk, farkına varmadığınız küçük taşlaşmalara, küçük birikimlere neden olabilir. Ve siz bunu bilirsiniz, önemsemezsiniz ya da farkında değilsinizdir. İşte bu küçücük taş o koskoca birikimlerin önünü bir anda tıkayarak var olan birikimlerinizi, hayatınızı paramparça edip sizi, dostluklarınızı, sevginizi, çevrenizde olan ilişkilerinizi, dostlarınızı, kardeşlerinizi, gerekiyorsa en yakınınızdakileri kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu nedenle birikimleri devam ettirirken, onları faydalı bir şekilde ve dengeli biçimde kullanırken, var olan küçük aksaklıkları, var olan küçük taşları, hayatınızı tehlikeye sokmayacak şekilde önceden tedavi etmek, gerekirse operasyonel bir şekilde onu ortadan kaldırmak, yaşamınızın en temel unsuru olmalıdır. Böylece ani travmalardan, ani yüklerden, ani problemlerden, ani çöküşlerden uzaklaşma şansınız olabilir. Size safra kesesi örneğinde ve safra kesesi taşlarında olduğu gibi problemlerinize küçük diye bakmadan öncelikle farkına varıp farkına vardığınızda da önemsememezlik etmeden problemlerinizi çözmenizi bir hayat bakış açısı olarak tavsiye ederim.